Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Almanya'da büyük bir skandal patlak verdi. Devlet vergi kaçıranların bilgilerini satın aldı. Evet, yanlış duymadınız ve kapakta doğru okudunuz değerli izleyiciler. Türkiye'de bakın, uzun lafın kısası, bankada paran varsa, evin, arsan, dairen, dükkanın varsa, orada herhangi bir dükkanı kiraya veriyorsan, daireni kiraya veriyorsan, evini, oradan bir gelirin varsa, Almanya'da bunu beyan etmediysen vergi kaçakçısı olarak görünüyorsun. Maalesef durum böyle. Hatta sosyal yardım alanlar daha fazla dikkat etmeleri lazım. Şimdiye kadar aldıkları paraları çatır çatır geri ödemeye, faizinden geri ödemeye mecburlar. Değerli izleyiciler, Türkler mercek altında, gerçekten doğru. Bakın, Almanya neyin peşinde? Eskiden büyük paraların peşindeydiler, şimdi küçük paraların peşinde. Alman devleti offshore vergi cennetlerinde gizlenen servetlere ulaşmak için bir muhbirden terabaytlarca gizli veri aldı. Terabaytlar, yani bilgisayar üzeri değerli izleyiciler, isim, soyisim, adres, banka numaraları, kaç parası var, nereden kaç para geliyor, hepsi belli. Peki bu verilerde kimler var? Hangi ülkeler işin içinde? Ve şimdi ne olacak? Panik yapmaya gerek yok. Bakın, bütün bilgileri size vereceğim. Geliriniz varsa bile bu haberden sonra ilk önce size şöyle bir izah edeyim. Neler yaptılar? Sizin bir geliriniz varsa ne yapabilirsiniz? Almanya'nın en büyük eyaletlerinden biri olan Kuzey Ren-Vesfalya, yani NRV eyaleti, vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çok tartışmalı bir adım attı. Arkasından artık öbürkünler de gelir tabii ki. NRV Maliye Bakanlığı yurt dışındaki vergi cennetlerinde saklanan para ve şirketlere ait bilgileri içeren devasa bir veri setini bir muhbirden satın aldı. Bu veri setinin büyüklüğü 1 terabayttan fazla. Şimdi bilgisayardan anlayan vatandaşlarımız 1 terabayt ne demek olduğunu biliyor. Bunda çok bilgi var. İnanın bana, aşırı bilgi var 1 terabaytta. Ama tabii ki içinde sırf Türkler yok. Değerli izleyiciler, genelde Almanya taramaya başladı. Hangi nasyon olursa olsun. Satın alınan dosyalar, offshore şirketlerin müşteri bilgilerini, yabancı banka hesaplarını, vergi kaçırmak için kurulan paravan şirketleri, Almanya bağlantılı kişi ve firmaları içeriyor. Veriler özellikle şu bölgeleri kapsıyor değerli izleyiciler. Bakın, Panama, Kayman Adaları, Mauritius, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Singapur, Kıbrıs, Türkiye. Türkiye'de maalesef içinde var. Ve Türkiye'nin anlaşması var, mecbur bilgiyi vermeye. Yani dünyaca bilinen vergi cennetleri, hayret, İsviçre'yi içine almamışlar. İsviçre'ye de çok para kaçıran oluyor. Onu da detaylı şimdi geleceğim. Alman yetkililer bu adımı açıkça savunuyor değerli izleyiciler. Amaç yurt dışına kaçırılan gelirleri tespit etmek, vergi kaybını önlemek ve vergi kaçaklarını adalete önüne çıkarmak, sosyal yardım alanlara sosyal yardımını kesmek. NRV Maliye Bakanlığı bu verileri sadece kendi eyaletinde değil, federal hükümet ve diğer eyaletlerle de paylaştı. Bu da demek oluyor ki soruşturmalar Almanya genelinde genişleyebilir. Biraz evvel dediğim gibi bütün Almanya. Ya sonunda işte değerli izleyiciler, geleceğim. Ne yapmanız gerekiyor, geleceğim. Cezai süreçler başlıyor mu? Yetkililere göre veriler şu anda detaylı şekilde inceliyor. Dikkat! Eğer şüpheli durumlar tespit edilirse vergi incelemeleri başlatılacak, geriye dönük vergi cezaları uygulanacak, ağır vakalarda cezai soruşturmalar açılabilecek, verilen sosyal yardım paraları faizinden geri alınacak. Yani bu dosyalar önümüzdeki aylarda binlerce kişiyi ve şirketi etkileyebilir. Bak, sırf kişiler değil değerli izleyiciler, şirketler de var. Oradan işte kara para bazen kaçırılıyor. Bu ilk kez mi oluyor? Hayır. Almanya'da daha önce benzer yöntemlere başvurdu.
2008'de çok iyi hatırlıyorum, Liechtenstein banka skandalında oradan da CD satın almıştı Almanya. Bir CD'de o kadar çok bilgi vardı ki, ama o zaman milyonerlerin peşinlerdi. Yani büyük paranın peşindeydi. 2010'da da İsviçre bankalarından alınan gizli müşteri verilerinde, orada da birisi arka taraftan o CD'yi sattı. CD'yi sattı derken işte CD'ye ne kadar bilgi yükleyebiliyorsan o kadar çok bilgi geldi Almanya'ya. Alman devleti yine muhbirlerden bilgi satın almıştı. Ve bu operasyonlar sonucunda milyarlarca euro vergi geri alınmıştı. Yani o kadar çok para kaçırılmış. Elbette bu yöntem tartışmalı. Eleştirmenler diyor ki devlet suçtan elde edilen verileri satın alıyor. Ancak Alman mahkemeleri bugüne kadar şu görüşü savundu: kamu yararı söz konusuysa bu veriler delil olarak kullanabilir. Alman vergi kaçıranlara karşı çıtayı yükseltti. Offshore hesaplar artık eskisi kadar güvenli değil. Bundan sonra hiç güvenli değil. Ve bu veri seti önümüzdeki dönemde büyük cezalar ve yeni skandalların habercisi olabilir. Evet değerli izleyiciler, tabii ki şimdi saklı paranız varsa, ya işte değerli izleyiciler, biliyorum sen oradan şey yapıyorsun, harcamıyorsun, buradan harcam, oradan dikkat ediyorsun. Zaten 3 kuruş para kazanıyoruz. Türkiye'de biraz para yatırmışık bankamızda veya bir dairemiz var, kiraya veriyoruz. 3-5 kuruş kira parası geliyor. Onundan da zaten iznini yapıyorsun. Şimdi artık onun da peşine düştüler. Peki bu haber Türkler için ne demek? Kısa cevap. Fazla uzatmayacağım. Dürüst çalışan Türkler için hiçbir şey yok. Vergi kaçıranlar için ise ciddi risk. Şimdi detaylandıralım bakalım. Almanya'da yaşayan Türkler etkilenir mi? Eğer gelirinizi Almanya'da düzgün beyan ediyorsanız, Türkiye'deki banka hesabınızı Almanya'ya bildirdiyseniz, Türkiye'de ev, arsa, kira geliri varsa bunu vergi dairesine açıkladıysanız, bu haber sizi etkilemez, ilgilendirmez. Unutun, kapatın, keyfinize bakın. Ama eğer Türkiye'de veya başka ülkede bildirilmemiş banka hesabı varsa, sırf Türkiye olmasına gerek yok. Bak, Kıbrıs'tan da almışlar. Şimdi Kıbrıs'tan, söylediğim ülkelerden aldılar. Gelecek sefere de İsviçre'den alırlar, Bulgaristan'dan alırlar, oradan alırlar, buradan alırlar. Dikkat yani. Türkiye'de veya başka ülkede bildirilmemiş banka hesabı varsa, Türkiye'deki kira gelirini Almanya'ya bildirmediyseniz, parayı nasıl olsa yurt dışında diye sakladıysanız, ya kimse görmez benim param filanca yerde, risk altındasınız. Türkiye bağlantısı var mı? Evet, dolaylı olarak var. Almanya şunları özellikle inceliyor. Bakın, dikkat. Türkiye'deki banka hesapları, Türkiye'de kurulan şirketler, buna çok dikkat şimdi. Bu noktaya çok dikkat. Aile üyeleri üzerinden yürütülen para transferleri. Yani sizi bir de ailenizi, paravan şirketler ve sahte danışmanlık faturaları. Türkiye artık Almanya için tam anlamıyla görünmez bir ülke değil. Otomatik bilgi paylaşımı CRS sayesinde Almanya Türkiye'deki birçok finansal hareketi görebiliyor. Ben küçük parayım, bana bakmazlar düşüncesi, dikkat, yanlış. En büyük hata bu. Almanya şunlara bakıyor. Büyük servetler, sadece onlar değil, 5.000, 10.000 euro bile inceleme sebebi olabilir. Yani 5.000 euroyu bile artık arıyorlar. Özellikle düzenli gelen küçük paralar dikkat çekiyor. Yani az para sorun olmaz dönemi bitti. Bu grup daha riskli. Özellikle Türkiye'den gelen açıklamasız para transferleri. Nereden geliyor bu para? Türkiye'deki şirketle Almanya'daki şirket arasında sahte faturalar, aile şirketleri üzerinden para dolaştırma. Alman vergi dairesi bu yapıları çok yakından takip ediyor. Değerli izleyiciler, bilhassa bakın, bir taraftan vergi kaçırmak var. Biraz evvel söyledim. Bir de sosyal yardım alanlar var. Yani Türkiye'de azıcık bir kira gelirin olsa bile büyük bir suç işlemiş oluyorsun. Çünkü sosyal yardımı alıyorsun. Peki diyeceksin, ya ama benim aldığım o kadar az ki. Dikkat. Peki ne yapılmalı? Çok önemli. Güvende olmak için
Türkiye'deki tüm banka hesaplarını kontrol edin. Kira, faiz, temettü gibi gelirleriniz varsa beyan edin. Eski hatalar varsa Selbstanzeige, gönüllü beyan seçeneğini değerlendirin. Bir Steuerberater, vergi danışmanı ile konuşun, size yardımcı olsun. Çünkü yakalandıktan sonra, devlet sizi bulduktan sonra yapılan beyan geçerli olmuyor. Ya ben söyleyecektim. Şimdi panik yapmalı mıyız? Hayır. Ama görmezden gelmek de büyük hata değerli izleyiciler. Bu haberin mesajı şu. Vergi kaçıranlar için saklanacak yer kalmadı. Dürüst olan için korku yok. Saklayan için ise zaman daralıyor. Onun için dikkat değerli izleyiciler, dikkat. Dürüst Türkler için sorun yok. Türkiye'de gizli hesabı olanlar riskte. Bildirilmemiş kira ve faiz gelirleri inceleme konusu. Küçük paralar bile artık görünür. Gönüllü beyan hala en güvenli yol. Yani dersen ben şimdiye kadar bilmiyordum ama benim buradan biraz gelirim var. O zaman en garantidesin. Değerli izleyiciler, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum bazılarınız bu haberi pek beğenmediniz. Ama belki beni beğenmişsinizdir. Onun için bana bir like verin. Habere değil, haberi ben de beğenmedim. Ama bilmeniz gerekiyor. Onun için sizi haberdar etmek istedim. Değerli izleyiciler, abone olmayan arkadaşlar da sizler de abone olursanız memnun olurum. Gurur duyarım. Şimdiden hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.